Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başka bir balina hesabını inceleyeceğiz. Koreli ve Çinli serverda kral olan bir Türk hesabı bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 73'ün balinası, Türklerin gururu siyah beyaz TR hesabındayız arkadaşlar inceleme için. Zaten gördüğünüz gibi genel güç sıralamasında üçüncü sırada en güçlü Türk konumunda. Güç 90 milyon ki daha yükseğe de çıkabilir. Tamamen elindeki hızlandırmaları, etkileri kullanmasına bağlı. Kendi isteğine kalmış bir şekilde. Öncelikle bu hesapta emeği geçenlere çok teşekkürleri gönderiyorum buradan. Buradan Fatih'e de sevgiler, selamlar. Buradaki temsilcilerden, Türklerin göç temsilcilerinden Mümin'e de selamlar olsun. Onların da hesabını şöyle göstereyim. Fatih'e selam olsun. Buradan kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Karaseksek. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Mümin'e de gönderelim. Onu da göstereyim hesabını sizlere. Biliyorsunuz savaş videosunda en sonki canlı yayından bahsediyorum. Bakın video değil canlı yayın. Orada 73 ile 25'in kapışmasını sizlerle paylaşmıştım. Nasıl çılgın bir mücadele olduğunu. Gerçekten güzel işler başardılar. Buradan Mümin'e de selam olsun. Black Lead hesabı da onun. O da kendisi de güçlü. Fatih de güçlü. Yani gerçekten çok fazla güçlü Türk var oyunda. Umutsuzluğa kapılan arkadaşlar için umutsuzluğa kapılmayın. Kalabalığız, güçlüyüz. Göç geldiğinde birleşeceğiz arkadaşlar. Evet, geçelim hesaba. Hemen şöyle nereden başlıyoruz? Tabii ki kahramanlardan başlıyoruz arkadaşlar ama şuradan bakalım önce bir genel bakalım. Şöyle bir kontrol edelim. Belevu 5, İmkanın Fatih sınırını görmek 5, için Mulan 5, imkansızı denemek lazım. Atilla 5, Miyamoto 5, Konstantin 5, Rani 5, Boudica 5, Ram 5, Lubu 5, Trip 5. Yani say say bitmez şu an. Böyle tek tek saymayacağım. Zaten komplara geçip bakacağız şimdi. Hangi komplar var, hangileri kullanılıyor. Bu bir balina hesabı zaten. Şöyle geçelim bakalım. Şimdi baktığımızda ilk kompumuz burada mızraklı kompu. Burada Miyamoto yanlış olarak gelmiş. Biraz da tabii güç gösterisi de oluyor. Şuradan kendimiz seçelim. Mesela mızraklarda ne yapıyoruz? Bunun tartışması çok dönüyor. Ram başta, Ram sonda, Sezar ortada bilmem ne falan. Ee,
şöyle kaydetmeyelim. Bakın burada RAM şu şekilde de olabilir. Biz bu şekilde bir inceleyelim. Bir Sezar'ımız var 5 yıldız, Octavian'ımız var 5 yıldız ve RAM'ımız var 5 yıldız. Yetenekler zaten full arkadaşlar. Balina hesabında olmazsa olmazı yetenekleri fullüyorlar. Açık olan nedir? Burada Vahşi ve Kralın Kılıcı açılmış. Teçhizatlar 80 seviye, 3 yıldız. 13 seviye bir ayı yüzüğü takılmış buna. Teçhizatlardaki taşlara şöyle bir genel bakalım. Kapasite, kudret, sıra tabanlı beceri hasarı, birim türlerinin saldırısı, normal saldırı hasarı, tüm nitelikleri arttırıcı bir taş kullanılmış. Eldeki taşlara zaten damage'den tek tek bakarız neler var. Octavian, teçhizatlar 80. Yeteneklerde ne açılmış? Kralın Kılıcı ve üçlü hücum açılmış. Bakın burada da 4 tane yetenek açılmış. Belli ki denenmiş hangisi daha işlevsel diye. Bu ikisinde karar kılınmış görünüyor. Şimdi baktığımızda 80 seviye teçhizatlar 2.1 yıldız diyebiliriz. Taşlara bakalım. Tüm birim türlerinin saldırısı, kahraman birim kapasitesi, kahraman kudreti, normal saldırı hasarı, sıra tabanlı beceri hasarı, tüm niteliklerin artışı olaraktan paylaşılmış. Aslan yüzüğü 16 seviye takılmış buna da. RAM'a baktığımızda yine aynı yeteneklerden vahşi açık, ekstradan bir de RAM yeteneklerinden savaş fili açık arkadaşlar. 4'er seviye basılmış. 10 seviye bir kutsal bilge yüzüğü takılı. Teçhizatlara baktığımızda 2.1 yıldız diyebiliriz. 80 seviye bir tane 71'imiz var burada ayakta. Taşlara baktığımızda sıra tabanlı beceri hasarı 9.2, birim türlerinin savunması, tüm nitelikler, can, kapasite, zırh. Buradan baktığımızda kapasite siyah beyaz için vazgeçilmez olmuş. Kapasiteyi kullanmış bütün birliğinde. 3 kahramanın üçünde de kapasite taşı eksik edilmemiş. Şimdi şöyle bir bakalım buralarda takılı olan olmasın. Tamam. Filtremizi temizleyelim. Geçelim kılıçlara. Miyamoto'yu arkada bıraktık. O zaman şöyle yapalım. Şuradan gidelim. Şimdi bunu isteyen yine istediği gibi yapıyor. Kılıcı da. İster böyle yaparsın, ister yok. Nerede adamımız? Şeyi koyarsın. Fatih Sultan'ı vesaire vesaire. Burada amaç genel kahramanlara bakmak olarak düşünün. Hani kombun şu dizilişini vesaire baz almayın arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada Yodit'i zaten hatta şöyle yapalım. Çıkartalım. Buraya Süleyman koyalım. Yodit geliştirilmemiş çünkü. İkide bırakılmış. Süleyman'ımızı koyalım. Düzeltiyorum ya. Fatih Sultan Mehmet'imize. Aklım hep Süleyman'da. Ah Süleyman ah yaktın beni. Yetenekler full. Rakipsiz saldırı ve yıkılan topraklar açılmış. Yüksek moralde denenmiş. Burada bir 10 seviye parıltılı güneş yüzüğü takılı. Teçhizatlar 80 seviye, 3'er yıldız. Şöyle taşlara baktığımızda da aktif beceri hasarı 9.2, birim türlerin canı, birim türlerin savunması, kapasite, saldırı ve kudret taşları kullanılmış. Fatih Sultan Mehmet'e baktığımızda yetenekler 4. seviye, huzurlu sığınak ve baykuş ağı da açılmış. 10 seviye bir yaban domuzu yüzüğü takılmış buraya da. Teçhizatlar 80 seviye.
2 yıldız. Taşlara da baktığımızda kapasite, nitelikler, pasif beceri hasarı, zırh, normal saldırı, sıra tabanlı beceri, tüm birim türlerinin canı ve birim türlerinin saldırı taşı takılmış. Sarı taşlar var bunda. O yüzden oranlar biraz daha düşük. Tripuvana'ya baktığımızda arkadaşlar kralın kılıcı açılmış ve istihkam kullanılıyor. Adil yargı denenmiş belli ama istihkamda karar kılınmış. Şöyle gösterelim. Biri 4'er seviye diyebiliriz buna. Mor zaten 5 olmuyor. 5'in seviyesi yok morların. Mor yeteneklerin. Teçhizatlar 70 seviye diyelim. 2.1 yıldız. Ee, Şimdi kontrol ettiğimde taşları da bir yandan arkadaşlar WhatsApp'tan da yazıyor savaş var diye de. Ee, Ben bu videoyu çekerken bizimkiler umarım birazcık dayanıyorlardır. İnanın. Şimdi kapasite yine koyulmuş. Birim türlerinin saldırısı, kudret, zırh, savunma, tüm nitelik artışı, normal saldırı, pasif beceri hasarı, sıra tabanlı beceri hasarı. Bütün taşlar koyulmuş neredeyse buna. Şöyle yeteneklere baktığımızda yani Tripuvana'da hasar verecek bir yetenek yok. Taşlar değiştirilebilir. Daha farklı konabilir. Ama zaten sarı konduğuna göre elde kalan taşlar birazcık değerlendirilmiş. Bakalım Konstantinli hale yani şuraya bunu değil de örnek veriyorum. Miyamoto'muz nerede? Şöyle düşünün. Ya Miyamoto başta işte atıyorum böyle ya da böyle fark etmez. Ya da buraya işte ortaya bunu da koyabilirsiniz. Dediğim gibi burada kompa bakmayın. Tamamen kahramanları incelemeye yönelik. Birlik gücüne bakacak olursak ama tabii hani koyduğumuzda mesela Fatih Sultanlı 11,5 milyon diyebiliriz. Tripuvanalı da yine aynı şekilde. Bakalım Konstantin'imize. Burada da huzurlu sığınak ve istihkam kullanılmış. Son seviye ikisi de. Bakalım başka yetenek hiç denenmiş mi? Sebat, yüksek moral açılmış, bir bakılmış. Teçhizatlar 70 seviye, 2 yıldız, bir Şahin yüzüğü var 20 seviye burada. Şöyle bir taşlara baktığımızda bunun hepsi kırmızı. Pasif beceri hasarı, iyileştirme etkisi, kahraman birim kapasitesi, zırh, tüm nitelik, birim türlerinin savunması, birim türlerinin canı olarak değerlendirilmiş. Kılıçlara baktığımızı düşünüyorum. Başka bakacağımız burada kullanılabilecek yok. Evet, geçelim süvariye. Tabii ki süvarilerin olmazsa olmazı lübumuz. Almayanlar pişmandır. Tabii ki Lubu kompunu çok soruyorlar. Hangisi daha iyi? Arkadaşlar Ranili daha iyi. Ama hani Raniniz gelişmemişse Guan Yu biliyorsunuz taverna komutanı olduğu için 5 yıldız yapmanız daha kolay. Yani bedava. Öyle düşünün. Ortada Guan Yu, arkada Atilla şeklinde değerlendirebilirsiniz. Birlik gücü 11,6 milyon, hatta 7 diyebiliriz buna. 11,7 milyon. Şöyle Guan Yu'lu da bir bakalım. Böyle 10,3 milyon. Çünkü bu 5 yıldız değil, Rani 5 yıldız arkadaşlar. Tabii ki burada Rani'nin olması daha doğru olur. Ama ikisine de bakacağız. Yani olay burada dediğim gibi hani komplardan ziyade kahramanları incelemek. Siz zaten artık kompları biliyorsunuz. Videolarımı takip eden herkes biliyordur mutlaka kompu. Şimdi baktığımızda yetenekler full 5. seviye. Zayıf noktaya saldırı ve yırtıcı kaplan açılmış. Ben Lubu'da zaten bu iki yetenek dışında açan, kullanan görmedim arkadaşlar.
Bilmiyorum da işin gerçeği. Kullanan var mı? Varsa yorumda buluşalım. Teçhizatlar 80 seviye. 3 yıldız bir papatya yüzüğü kullanılmış. Şaşalı yerine biliyorsunuz tercih edebileceğiniz güzel bir yüzük. Şaşalıyı geliştirmek daha zahmetli ve Mulan'da çok kullanılıyor. Hani Mulan kompunu çok fazla yapan var. Papatya'yı tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Etkisi çok iyi. Gördüğünüz gibi kudret hasarını %155 vuruyor çifte darbesiyle. Mavi yüzüklerin seviyesi zaten maksimum 30, son seviye bir yüzüğümüz var. Teçhizatlar 3 yıldız. Taşlara da şöyle bir bakalım. İkincil vuruş beceri hasarı, kudret, tüm birim türlerinin canı, birim türlerinin saldırısı şeklinde 4 tane taş kullanılmış. Zaten şu ikisi olmazsa olmaz Lubu için. Şu da zaten Lubu için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Geçelim Atilla'ya. Eleştirel içgörü ve zırh delici kullanılmış. Arkadaşlar ortada Lubu'da, kompunda ortada hangisini kullanıyorsanız şunu alın. Mesela benimki Guan Yu. Guan Yu'da zırh delici var o yüzden. Benim önerim de bu şekilde bir dizilim olur. Yetenek konusunda. Bakın savaşçı şarkısı zayıf noktaya saldırıda açılmış, denenmiş belli. 4 seviye yetenekler. Teçhizatlar 80 seviye, 3 yıldız diyebiliriz. Bir tek şu yarım kalmış. Burada 20 seviye bir gece kurdunun yüzüğü var arkadaşlar. Şöyle teçhizatlara baktığımızda bir tane sarı taş görüyorum. Ayakta pasif beceri hasarı, birim türlerin canı, tüm nitelik artışı, zırh ve kapasite. Evet, geldik Rani'ye. Rani'ye baktığımızda savaşçı şarkısı ve kralın kılıcı yetenekleri kullanılmış. 4'er seviye basılmış. 10 seviye bir sakin su yüzüğümüz var burada. Teçhizatlara baktığımızda 2.1 yıldız 80 seviye teçhizat. Ya zaten hani balina hesaplar dediğimizde teçhizatların, yeteneklerin çok doğru orantıda gittiğini, neredeyse full olduğunu anlayabilirsiniz. Normalde hani zaten hiç para yatırmayanların bunu yapması zaten zor. Orta düzey para yatıranların da en fazla bir komp, iki kompunu bu kadar bu seviyeye getirebilir. Ama balina dediklerimiz işte bunların üstü. Yüzükler daha fazla, taşlar daha fazla, teçhizat seviyeleri daha fazla, daha çok teçhizat 80 seviye, daha çok kahramanın yeteneği son seviyeye yakın ya da son seviyelerde. Bunun gibi ibareler baz alınaraktan bunu söylüyoruz. Bilginiz olsun. Hani bazıları balina nedir diyebilir. Kraken dediğiniz nedir? Bunun da daha üstü olan hesaplar diyebiliriz onlara da. Mesela kanuni videomuzda bir kraken olarak tanıttık. Bu da bir balina Türk hesabımız. Arada o yüzden bazı farklar olacaktır. Bu tanıtımlara da devam edeceğim arkadaşlar. Mümkün olduğunca güçlü Türk kalelerini tanıtacağım sizlere. Kahramanın birim kapasitesi taşı konulmuş. Tüm nitelik artışı taş konulmuş. Normal saldırı hasarı, sıra tabanlı beceri hasarı, aktif beceri ve birim türlerin canı taşları kullanılmış. Birkaç tane sarı var burada da. Bir de Guan Yu'ya bakalım. Guan Yu ne alemde? Kullanılmıyordur tabii ki şu anda ama yine de bakalım. Aynen tahmin ettiğim gibi kullanılmıyor. Yetenekler sıfırlanmış. Belli yani açılmış. Kahraman sıfırlamayla sonra bu sıfırlanmış son gelen etkinlikte. Görülüyor açıkça. Neredeyse 5 yıldız. Teçhizat yok zaten boş. Çünkü kullanılmıyor. Burada bakacağımız, inceleyeceğimiz başka var mı? Şu an yok. Oka geçelim. Mızrağa baktık diye hatırlıyorum. Aynen. Mansa Musa'mız da var bu arada. Barbarossa da var. Leonidas Boudica da var. Şöyle baktığımızda Richard da var aslında. Richard alınmış, geliştirilmemiş. Şöyle bu arada arkadaşlar bunları farklı şekillerde kullananlar var. Bakın burada yüzükler de var. Hani
Kimisi burada Musa'yı başa koyuyor, BoudiCa'yı ortaya koyuyor, arkaya Barbaros koyuyor. İşte kimisi BoudiCa'yı başa koyuyor, ortaya Leonidas koyuyor, arkasına Barbaros ya da Musa koyuyor. Mızrakta çok varyasyon oluyor. Ama şu an için en ideali benim sizlere gösterdiğim Richard baş, Boudica orta, arkada da Musa kompu. En ideali o şekilde oluyor. Hani burada zaten mızraklarda RAM kompu kullanılıyor belli ama yine de bunlarda da yüzükler var. Ama yetenekler açılmamış. Çünkü kullanılmıyor belli zaten. O yüzden geçiyorum okçulara arkadaşlar. Ama bir balina hesapta neredeyse işte her kahramanı bir iz bırakılmış, alınmış yani. Geçelim okçulara bakalım. Mulan'ımız var. Belevu var. Ve esas tabii ki hani okta kullanılacak kılıç değildi. Kılıç kompu ayrıydı. Burada yani şöyle kılıçta Miyamoto, Konstantin Tripuvana gibi düşünün. Bu da ok kompu. Süvari'de de bu ve Rani var. Bunlar aynı zamanda okta geçse de Lubu, Atilla, Rani olarak düşünün. Sizlere toplamda 4 tane kompu zaten göstermiş oldum. Bilginiz olsun. Şimdi buraya baktığımızda yine bir 11,6 milyon güç var arkadaşlar. Teçhizatlar 3 yıldız, bir tek göğüste bir 2 yıldız kalmış. Yetenekler full. Merhamet ve zayıf noktaya saldırı açılmış. Bakın hiddetli hücumda denenmiş bir. El atılmış oraya. Şaşalı bahsetmiştim zaten Lubu'dayken. Şaşalı muhafız takılmış buna da. 16 seviye bir şaşalı muhafız var üstünde. Teçhizatları şöyle bir taşlarına baktığımızda ikincil vuruş, birim kapasitesi, can, hasar, düzeltiyorum savunma ve kudret var. Taşlar full kırmızı. Buradan anlayacağınız gibi ana komplar Lubu, Miyamoto ve Mulan kullanılıyor büyük ihtimal. Mızrak kompu biraz daha geri planda kalmış olabilir. Ama hepsinin tabii teçhizatı 80, yetenekler dolu dolu, yüzükler var. Hepsi dolu komp. Ama en çok yatırım Lubu ile Mulan'a yapılmış gibi geldi bana. Bakalım daha inceleyelim. Burada kanlı ödeme ve kara bayrak açılmış. Bakın zayıf noktaya saldırıda açılmış denenmiş. Şimdi kara bayrak için şu önemli. Belevu'nun kudreti Mulan'dan fazla olmamalı. Yoksa kara bayraktan Belevu faydalanıyor ikinci komutan olaraktan. Bunu istemezsiniz. Burada Yüce Dağ yüzüğü takılmış, kullanılıyor 12. seviye. Teçhizatlar 80 seviye. Şöyle bir baktığımızda 2,2 ortalama diyebiliriz. Burada 3 yıldız var çünkü. Şöyle bir taşlara baktığımızda kudret, kapasite, nitelik artışı, ikincil vuruş, pasif hasar ve tüm birim türlerinin saldırısı olarak görüntülüyorum. İmkanın sınırını görmek Evet, için geldik Fatih imkansızı Sultan denemek Mehmet'e. lazım. Burada da yeteneklerimiz 4. seviye. Huzurlu Sığınak ve Baykuş Ağı da açılmış. Bundan bahsetmiştim zaten. O yüzden es geçiyorum. Zaten teçhizatlarınıza baktığımızda ok olduğunu görmüştük. Okçu kompta kullanılıyor. Hani kılıçta biz inceledik ama okçu kompta kullanılacak bir kahraman. Çünkü buradaki kılıç kompunu az önce sizlere bahsettiğim gibi şu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz buradaki kılıcı. 11,4 milyon güç burada. Süvari kompunu tekrar baştan gösteriyorum. Ya da mızraktan sırayla gidelim. Mızrak kompumuzu gördüğümüzde 11,6 diyebiliriz buna da. Şöyle de kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. Tamamen şahsi tercihiniz. Süvari kompuna gidelim. 11,7 milyon.
Okçu kompumuza gelelim. $11.7 milyon da buna diyebiliriz. Yani 4 tane kompu bu seviyelere getirmek zor arkadaşlar. Gerçekten ciddi emek isteyen, ciddi yatırım isteyen konular. Josephine de fullenmiş neredeyse. Gördüğünüz gibi kahramanlar dolu dolu. Her kahramandan var. Şimdi şöyle, şu an toplamalarda bu arada. Bu toplama kompunu bir gün sizlere anlatacağım arkadaşlar. Yardımımızı da yapalım şöyle. Şimdi geçelim. Hadi önce burada araştırmadan gidelim, sonra demirciye geçelim. Ekonomide araştırma hızı 3'e kadar basılmış. Şimdi araştırma hızı 3 full. 5'te 5 yapılmış. Şu anda gidilen değirmenlerde üretim 3 son seviyeye gidiyor. İnşaat hızı merak edenler için 3-4 gün. Öyle uzun bir süresi değil. Buradaki 5 ile 16 gün. Yardımları düşünce 16 diyebilirsiniz. Ekonomi kısmımız böyle. Ordu kısmı zaten tahmin ettiğiniz gibi fullenmiş durumda arkadaşlar. Bitmiş durumda. Bir tek şurada bir eksiklik var. O da eğitim hızıyla hastane kapasitesi. Yani ordunuzun saldırısını, savunmasını etkileyecek bir şey değil. Sadece eğitim hızı ve hastane kapasitesini fullenmemiş durumda. Bu 56 gün istiyor ama tabii yardımlarla bu 50 güne kadar rahat iner. Bilginiz olsun. Burada hadi paralı askeri sonraya bırakacağım. Demirciliğe geçelim. Öf öf öf. 131 tane kırmızı taş var aslında yani. Gerçekten. Dolu dolu. Yani bunları geliştirince de tabii ki birçok şey olur. Şimdi biraz da bu kalenin hikayesinden bahsedeceğim sonra sizlere. Böyle güçlü bir krallıkta üçüncü sırada oluşu, en güçlü Türk oluşu gerçekten ciddi yatırım yapılmış, ciddi emek verilmiş bir hesap. Zaten görüyorsunuz. Yani birçoğumuzun toplamdaki taşı 131 tanedir. Burada mitolojik taşların toplamı 131. Şöyle bir hazineye de baktığımızda teçhizatlara, of of of. Şöyle bir dövmeye bakalım. 38 tane sarı kalmış. Bayağı teçhizat üretilip basılmış belli yani. Elde kalmamış. Yüzüklere şöyle bir bakalım. Görmediklerimize de bakalım. Yüce Dağ 12, Kutsal Bilgi 10, Parıltı Güneş 10, Şaşalı 16, Sakin Su 10, Porsuk 10, Şahin 20, Aslan 16, Gece Kurdu 20, Yaban Domuzu 10, Ayı Yüzüğü 13, Köpek Balığı 10, Papatya 30, Iris 29, Lale 25, Menekşe 22 diye gidiyor. Bunlar da kafalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2.61 milyar kaynak var. Hızlandırmaya geldiğinde inşa hızlandırma 326 gün. Şu anda belli bir yerden sonra inşaat hızlandırmalar işinize yaramıyor arkadaşlar. Çünkü zaten kalede her şey 30 olmuş durumda. 30 seviye olduğu için hiç kullanabileceğiniz bir alan yok. Bakın gördüğünüz gibi her şey 30. Şuradaki gözcüğü de ihmal etmeyelim. O yüzden diğer araştırmalara yöneliyorsunuz. Buraya baktığımızda paralı asker kampına
Birinci alan komple bitmiş durumda. 120'de 120 arkadaşlar. Hani bir tanesini boş geçeyim, direkt ikiye atlayayım gibi bir şey yok. Balina bir hesap olduğu için 4 kompu da kullandığı için 4'te 4 geliştirilmiş durumda. Birinci sayfa bitmiş durumda yani. İkinci sayfaya geldiğimizde bakın arkadaşlar, mızrak 5'te 5 bitmiş. Ve bunun 4'ten 5'e geçişi, bakın, e, bir kısmı bitmiş haliyle 46 gün. Yani çok uzun zamanlar bunlar. Bak, 42 gün 2'den 3'e geçişi. Bunlar çok zaman alıyor ve mızrak fullenmiş durumda burada. Üstüne süvaride can bonusu fullenmiş. Şu anda da hasar bonusu fulleniyor. Daha sonrasında karşı hasara gidecek sanırım. Orayı ikilemiş. Diğerlerinde gidebilir. Nitelikleri şöyle bir baktığımızda mızraklar, süvariler coşmuş durumda. Okçuların saldırısı da tabii ki. Çünkü birinci sayfa fulldü. Bomba gibi bir hesap olmuş yani, anlayacağınız. Zaten 91 milyon gücünde diyebiliriz buna. VIP 15 seviye. Paketler alınmış durumda zaten. Konstantin'den biliyorsunuz. Şurada bir tane duruyor. 2 VIP seviye sonra Arthur açılıyor. Tabi Arthur'u yapmak da ayrı bir meşakkat, ayrı bir yatırım. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar, Erdem'de savaşçı bir hesap olduğunu görebilirsiniz. 13,5 milyon Erdem'i var. Bu hesap 7 KVK hazırlık kısmında da derece yapmış bir hesap arkadaşlar. Burada tabii ki Fatih'e de çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de gerçekten bayağı katkısı olmuş biri bu hesaba yönelik. Şu genele baktığınızda zaten John X'i canlı yayında görmüşsünüzdür. O ayrı bir dünya. Bu kadar güçlünün içinde bu gücü koruyup sağlam kalabilmek, Türklere destek olmak apayrı bir şey. Kendisine çok tebrik ediyorum, helal olsun diyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Şimdi unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Hani bahsedebileceğim, gösterebileceğim. Şu gücün de şeyine bir bakalım. Nereden ne kadar güç geldiğini de göstereyim detaylı. Arkadaşlar, bu kale boş bir kale değil. Şuradan da gösterebiliriz aslında. Bakın, 3 milyon asker var burada. Yani kuru asker basıp da güç kasan kalelerden değil. Gerçi 3 milyon da az değil ama bazı hesaplar 5 milyon asker basıyor. Ben işte balineyim, 6 milyon asker basıyor. Balineyim diyebiliyor. Arkadaşlar, asker geçici bir şey. Ham güç değil. Gücün kendisi araştırma, bina, teknoloji yani. Bakın, 13,2 milyon teknoloji gücü var. Kahraman. Zaten kahraman gücü olmazsa olmaz. Yani kahraman gücü dediğine, elinde kaç tane 5 yıldız kahraman var? Elinde kaç tane gelişmiş kahraman var? Bunların yetenekleri ne? 27,4 milyon kahraman gücü var. Birlikten 18 milyon diyebiliriz. Bina 18,7 milyon. Tesis 2,235. Çok güzel bak. Bunu görünce iyi aklıma geldi. Şeyine bakacağız şimdi. Bakın, gidelim. Unutuyorum sonra. Restorasyona bakacağız ya. Nasıl unutabiliriz bunu? Sol taraf bitmiş, 5'te 5 arkadaşlar. Yani 10'a kadar gitmiyorsunuz bunu, çünkü öncelik her zaman burada buraya açmak. O yüzden 10'da 10 yapmaya çalışmayın bence, stratejik açıdan. 5'te 5 yapıp hemen aşağılara inmeye çalışın arkadaşlar. Sol taraf bitmiş, sağda da zaten yarı geçilmiş. Buralar kalmış. Acil bakım ve revir genişlemesi. Sonra hasat açılacak. Hasattan sonra restorasyona geçiş yapılacak. Burada geliştirilmiş. Güzel.
İyi, bunu da güçten görmüş olduk. O kısmında yapılmış. Başka aklımıza gelecek temalara bir bakalım. Elimizde hangi temalar var? Birlik teması zaten bayağı alınmış. 1060 puan var burada. Okyanus valisi, buzul, bahar, Odin'in vahşi avı. Bir tek bu sevgililer günü yoktu. Bu da pembe diye almamıştır büyük ihtimal. Deniz Fatihi. Bu biliyorsunuz şey kalesi. Yine soğuk kışlarda. Bu da Cadılar Bayramı etkinliğinin şeyi. Jüpiter yok. Yok edici yok. Şu yok. Bu yeni verilecek. Bu zaten sevgililer günüydü. Nadirlerde de şu ikisi var. Ünvan. Neptün'ün mührü, okyanusun kalbi var. Zaten bunlar daha kıymetli. Puanda daha fazla gördüğünüz gibi. Onun dışında buzla kaplı düşler, sarsılmaz çaba var. Drakula'nın öpücüğü açılmış. Tabi Cadılar Bayramı tamamlanınca bu açılıyor arkadaşlar. Onları da şey yaparım. Gösteririm size. Şöyle yapalım. Okyanus'un gizli hazinesi 5'te 5 yapılmış. Buradan ünvan alınmış zaten. Okyanus'un kalbi alınmış buradan. Karanlık Diyar Cadılar Bayramı. Buradan bir 3'te 3 yapılmış. Drakula'nın sohbet öpücüğü alınmış. Kutup Ayazı 3'te 3 yapılmış. Burada da buzla kaplı düşler alınmış. Burada 4'te 2 yapılmış sarsılmaz çaba ve yani çerçeve ile ünvan var. Şey yok. Ne derler? Kale temasıyla sohbet teması. Sohbet balonu. Balon deniyor buna. Sohbet balonu yok. Bu ikisi eksik kalmış. Burada kalp kilidi açılmış. Buradan hesap sahibi Coşkun Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Kalp kilidine denk gelmişken. Burada Bahar Festivali Senfonisi birlik teması alınmış. Diğer üçü duruyor. Burada kanatlı Pegasus var. Burada bir şey alınmamış. Zaten bunlar da şu son gelen şeyden alınıyor. Tema şeyinden. Buradan almanız gerekiyor. Bakın. Bunun tartışması çok olmuştu ilk videoyu çektiğimde. Ben süresiz gibi düşünüyorum demiştim. En fazla yani en kötü 1 ay 2 ay kalır diye düşünüyorum dedim. Kaldı. Giden diyenler olurdu ama gitmedi. Bu şekilde bir hesap bu da arkadaşlar. Güzel bir Türk balina hesabı. Kendisinin daha da güçlenmesini diliyorum. Buradan sevgiler iletiyorum. Güzel bir hesap. Umarım daha güzel, daha gelişmiş şekillerde de görürüz. İlerleyen zamanlarda tekrardan videosunu çekeriz. Bakın toplayıcıda da baş ve ayakta oluyor arkadaşlar. Geçende de bunu bahsetmiştim. Burada kılıçların savunma bonusu taşı koyulmuş. Ama bakın toplama aslında bu. Niye öyle yazdığını anlamadım. Şurada. Az önce niye öyle gördüm kılıçların? Şurayı okudum yanlışlıkla. Dikkatim dağıldı. Bir de ayak kısmındayken bu taşı koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayakta konabiliyor. Göğüs ve kolda bu taşı koyabileceğiniz bir alan yok. Toplama komplarında bu iki teçhizatı koyup eğer artık çok gelişmişseniz üstüne de taş koyarak toplama hızını daha da arttırabiliyorsunuz. %3 burada, %3 burada olduğunu düşünün. Yani bunlar da az buz oranlar değil. Hatta şöyle mesela şunun üstünden gösterelim. Bakın toplama. Taşı koyabileceğiniz yer. Ama kalkıp da işte buraya ya da buraya koyamazsınız. Ya da buralarda toplama olmuyor. Umarım anlatabilmişimdir. Hazır denk gelmişken, elimizde hazır gösterge varken göstereyim dedim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız destekleriniz kıymetli. Ben daha fazla güçlü Türk görmek istiyorum, daha çok hesap görmek istiyorum diyorsanız yorumlarda buluşalım.
Hoşça kalın arkadaşlar.